Çıkarım yapma sanatı, çıkarım bilimi ya da orijinal metinlerde geçtiği adıyla Art of Deduction, Sherlock Holmes eserlerinde o kadar incelikli işlenir ki adeta zekasını bir süper güç gibi kullanır. Ve karakter de okuyucunun gözünde bir süper kahramana dönüşür. Sherlock Holmes'u bir gazete arkası karikatürlerinden çıkartıp dünyanın en ünlü eseri haline getiren de zaten başrolde Sherlock Holmes'un olması değil, başroldeki Sherlock Holmes'un çıkarım bilimini çok iyi kullanıyor olması. O kadar küçük ayrıntılardan o kadar nokta atışı sonuçlara varır ki hayran olmamak elde değildir. Gelin çıkarım bilimi nedir ve biz bu konuda nasıl uzmanlaşabiliriz birlikte inceleyelim. Çıkarım bilimi parçadan bütüne ulaşma ya da nedenden sonucu bulma olarak tanımlanabilir. Bir bilmece çözer gibi somut verileri tümden gelim ve akıl yürütme yöntemleriyle hikayeye bağlarız. Sherlock Holmes kitabı okuyanlar, en azından dizisini ya da filmini izleyenler onun bu konuda nasıl uzman olduğunu bilirler. Akla gelmeyecek en ufak bir ayrıntıdan bile çok büyük cinayetleri bir anda çözebilir. Afghanistan or Iraq? Sorry? Which was it, Afghanistan or Iraq? Afghanistan. Sorry, how did you... Molly. First time yesterday, I said Afghanistan or Iraq. You looked surprised. Yes, how did you know? I didn't know, I saw. Your haircut, the way you hold yourself says military. And your conversation as you entered the room. They're different from mine. Said trained at Bath, so army doctor, obvious. The face is tanned. With no tan above the wrists. You've been abroad but not sunbathing. Your lips really bad when you walk, but you don't ask for a chair when you stand like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. That says the original circumstances of the injury were traumatic. Wounded in action, then wounded in action, suntan, Afghanistan or Iraq. Sherlock Holmes abartılmış, kurgulanmış bir karakter. Çok çalışsak bile nasıl onun gibi olabiliriz diye düşünebilirsin. Aslında Sherlock Holmes çok daha kurgulanmış bir karakter değil. Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle ki Sir ünvanını Sherlock Holmes sayesinde aldı desek yalan olmaz. Sir ve yazar olmadan önce sıradan bir tıp öğrencisiymiş. Üniversitede bizzat eğitim aldığı profesörü Joseph Bale bir çıkarım bilimi ustasıymış. Kendisine gelen hastaları tedavi ederken sadece hastalık belirtilerine değil, aynı zamanda el yazılarına, yürüyüşlerine, konuşmalarına, ayağındaki çamurdan nerede yaşadığına ya da yürüyüş tarzından ne iş yaptığına kadar çıkarımlarda bulunup teşhisini öyle koyar. Yani bizim alışık olduğumuz o Sherlock Holmes triklerini gerçek hayatta yaşayan gerçek bir insanmış. Bizim Arthur belli ki tıp bilimiyle de çok ilgilenmediği için günlerini hocasına hayran olmakla ve onunla ilgili kısa hikayeler yazmakla geçiriyormuş. Joseph Bale aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nun da kurucusuymuş. Ondan önce cesetleri inceleyip ölümün nasıl gerçekleştiğini tahmin etmek kimsenin aklına gelmemiş. Bunu ilk kullanan ve bilim haline getiren de Joseph Bale'miş. Joseph Bale yaşam tarzı, bilgi birikimi ve zekasıyla hem tıpta yeni bir uzmanlık alanı açmış hem de Sherlock Holmes gibi bir karaktere ilham kaynağı olmuş. Bizim Arthur da onun yanında hayran izleyen asistan doktoruymuş. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Joseph Bale'in aynı zamanda iyi doktorlar iyi birer dedektif olmak zorundadır. Çünkü hastalıklar canilerdir diye de bir sözü var. Çıkarım sanatı, ceset incelemesi, tıpçıların dedektif olma fikri bunların hepsi birleşip Sherlock Holmes eserini ortaya çıkarmış. Bakalım Sherlock Holmes ya da Joseph Bale bu süper gücünü nasıl kullanıyor? Öncelikle olmazsa olmaz kural tümden gelim yöntemini çok iyi kullanır. Çünkü bir neden bilimsel şartlar altında hep aynı sonucu doğurur. Bunu da bol pratik yaparak ve bilgi birikimini arttırarak öğrenir. Mesela bir cesedi saatlerce dövebilir. Böylece hangi cismin onun üstünde nasıl etki bıraktığını ölçer. Korkma canım. Repertuarında intihar bulunmaz. Kendini bunu yapamayacak kadar çok seviyor. Holmes,
Ya, iyi günler. Blackwood'un idamından nasıl sağ çıktığını anlamaya çalışıyordum. Adını eskisi gibi temize çıkarmak için. Ama inanılmaz derecede uyku getirici bir etki yaptı ve Koza'daki bir tırtıl gibi rüya tanrısının kollarında uykuya daldım. Merhaba canım. Tabii Sherlock bir dedektif olduğu için ve cesetlerle bol bol karşılaştığı için onlar üstünde denemeler yapar. Biz de kendi hayatımızın olağan akışına göre bilgi birikimimizi geliştirmeliyiz. Yani gün içinde en çok neyle meşgulseniz o alanda uzmanlaşmanız hem özgüveninizi hem de insanların size bakış açısını değiştirecektir. Sonuçta çıkarım biliminde sabrınız ve çalışkanlığınız kadar uzmanlaşırsınız. Bir diğer olmazsa olmaz kural da Sherlock Holmes de Bill'de bilgileri düzenli bir şekilde depolar. Bunun için de hafıza sarayı yani Mind Palace yöntemini kullanır. Bu yöntem bu videoda tam olarak anlatamayacağım kadar uzun ama onunla ilgili video hazırlamıştım. Bu videonun sonuna bitiş ekran kartı olarak koyarım. Buradan sonra geçip hafıza sarayı yöntemini nasıl öğreneceğinizi ve bir şeyi akılda tutma kapasitenizi 2000 kat nasıl arttıracağınızı görebilirsiniz. Çünkü bir bilgiyi bilmek kadar onu geri çağırmak da önemlidir. Yani hatırlayamadığınız bilgi hiçbir işinize yaramaz. Bilgiler ne kadar karmaşık depolanırsa geri çekmesi o kadar zor olur. Şimdi gelelim uygulamaları nasıl yapacağımız. Bu konuda gelişmek istiyorsak ilk adımımız kendimizi incelemeye başlamamızla olmalıdır. Bu bize birçok insanın birçok davranışıyla ilgili şaşıracağımız bilgiler verebilir. Sonuçta hepimiz aynı türe aitiz ve aynı hormonlarla yönetiyoruz. Kendimizi incelemeyi çok geniş bazlı alıyorum. Mesela uzun süre yazı yazdığınızda kalemin parmağınızda nasıl iz bıraktı? Ya da uzun süre klavyeye bastığınızda parmak uçlarınızın ya da tırnaklarınızın ne hale geldiği. Sinirliyken ya da tam tersi çok mutluyken ses tonunuzun, yürüyüşünüzün ya da mimiklerinizin nasıl değiştiği. Sevmediğiniz biriyle konuşurken hangi kelimeleri tercih ettiniz? Ya da tam tersi çok sevdiğiniz biriyle konuşurken nasıl davrandığınıza dikkat etmekle ilgili. Yani hiçbir davranışımız nedensiz değil. Başta bunu kabul etmemiz lazım. Bilinçli ya da bilinçaltında mutlaka bir nedeni var. Ve bizim oyunumuz da artık kendi hareketlerimizden davranışlarımızın nedenini bulmak. Birkaç gün sıkıcı gelebilir sürekli kendini gözlemlemek ama bir süre sonra alışkanlık haline gelecek ve yapmadan duramayacaksınız. Sherlock Holmes eserlerinde de zaten bu çıkarım bilimi alışkanlığının nasıl bağımlılık yaptığı çok iyi anlatılır. Bir sonraki adımımızda gözlem yeteneğimizi geliştirmek. Birçoğumuz yatıp kalktığımız odanın, kendi evimizin, hatta her gün geçtiğimiz yolun bile ayrıntılarını bilmeyiz. Sherlock Holmes gibi düşünmekte bir kitap vardı. Onun ilk bölümünde mesela evinde kaç basamak olduğunu soruyor. Bir düşünün bakalım, evinizde kaç basamak olduğunu biliyor musunuz? Ya da şu an oturduğunuz odayla ilgili gözünüzü kapattığınızda kaç ayrıntı sayabilirsiniz? Beyin boşlukları doldurur. O yüzden biz her şeyin yerini biliyormuşuz gibi hissederiz. Ama bu aslında illüzyondan ibarettir. Muhtemelen oturduğumuz odadaki ayrıntıların %10'unu bile hatırlayamayız. Siz de her gün bilinçli gözlem antrenmanı yaparak gittiğiniz yolun, kendi evinizin ve yakın çevrenizdeki insanların ayrıntılarını hafızanıza kaydedebilirsiniz. Bu da daha sonra muhtemelen 21 gün sonra hiç düşünmeden yaptığınız bir alışkanlık haline dönüşecek. Ve neler hatırladığınıza şaşıracaksınız. Bir diğer antrenman olarak filmlerdeki ya da dizilerdeki ayrıntılara dikkat edebilirsiniz. Bunları yakalamak normal hayattaki ayrıntıları yakalamaktan daha kolaydır. Çünkü filmler ve diziler kurgulanmıştır. Yani o ayrıntılar özellikle seçilmiştir ve gerçek hayat kadar karmaşık değildir. Zaten anlatmak istediği bir şey vardır. Onlarla ilgili ipucu verirler. İlk aşamada filmler ve diziler üstünde çalışmak çok iyi pratik alanı yaratacak. Bunları yaptıktan sonra artık aileniz ve arkadaşlarınız üstünde denemeye hazırsınız. Hem yakın çevrenizle ilgili fikir yürütmeye başlarsınız. Onların nedenlerini sorup yaptığınız tahminlerin doğru olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi çıkarım biliminde uzmanlaşmanın bir sınırı yok. Bilgi birikiminiz ve tecrübenizi geliştirdikçe isabetli atış yapma oranınız artacak. Zaten öyle çok da uzman olmanıza gerek yok. İnsanlığın büyük bir kısmı uyur gezer gibi yaşadığı için sizin sonuca varma çabanız ve bir şeylerin nedenini düşünmeye başlamanız bile sizi özel kılacak. Umarım işinize yarayan ve hayatınızı kolaylaştıran bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.